Tek bir kelimeyle Mesut Özil'i anlatmak isteseniz hangi kelimeyi kullanırdınız? Zeka mı? Teknik mi? Belki bu kelimeler onu çağrıştırsa da biz öneri dünyası ekibi olarak tek bir kelimeyle marka diyoruz. Bu zamana kadar kazandığı büyük başarılarla, bütün toplumsal olaylarda gösterdiği keskin duruşla, hali hazırda Instagram'da 23 milyonluk takipçi sayısıyla karşınızda gerçek bir marka. Mesut Özil. Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Almanya'nın batısında Gelsenkirchen'de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren buradaki yerel takımların akademilerine top oynamaya başladı. O günler hakkında şöyle diyor Mesut. Her şey Gelsenkirchen'de yaşadığım günlere dayanıyor. Günde 5 saat boyunca futbol oynadığım zamanlar. Bir futbol manyağıydım. Çok seviyordum. Okulum 1'de biterdi ve saat 5'te kulübe giderdim. Aradaki 4 saatte arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonraki 2 saat yine antrenman yapardım. 17 yaşındayken Schalke U19 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Mesut, Mercedes-Benz'in sponsor olduğu uluslararası düzeyde bir turnuva olan Junior Cup'ta takımıyla o sene şampiyon oldu. Ve gösterdiği muhteşem performansla A takıma yükselmeyi başardı. Onun büyük, çok daha büyük yerlerde olacağı daha o yaşlarda belliydi. Topa dokunuşunda bir sihir gizliydi. Sanki idolüm diye bahsettiği Zinedine Zidane'ın gençlik yıllarının yansımasıydı. Haziran 2007'de Lincoln'ün Galatasaray'a transfer olmasıyla birlikte A takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Mesut, burada hocasıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı fazla durmamıştı. Hatta bir efsaneye göre antrenmanlara Fenerbahçe eşofmanıyla gelen Mesut Özil, hocası tarafından sert bir şekilde uyarılmış, bir daha kendi kulübünün dışında başka bir kulübü yansıtan forma, eşofman giyemeyeceği söylenmişti. Mesut da bu uyarıyı kabul etmek yerine ertesi gün antrenmanlara yine Fenerbahçe eşofmanıyla gelmişti. Bu olayda hocasıyla arasındaki ipleri koparan son olay olmuştu. Takvimler 31 Ocak 2008'i gösterdiğinde ise Mesut Özil 5 milyon euro karşılığında Werder Bremen'in yolunu tutmuştu. İlk sezon Bremen'de 47 maçta tam 23 asist yaptı. Bunların 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşıydı. Bremen, Özil etkisiyle Bundesliga'da harika bir sezon geçirerek ligi 2. sırada bitirdi. Diego'nun Juventus'a transferiyle tamamen Werder Bremen'in beyni haline gelen Mesut, 2009-2010 sezonunda ise bir patlama yaptı. 46 maçta 10 gol, 29 asist yapan Mesut, deyim yerinde ise ligin tozunu attırdı ve takımında yılın oyuncusu seçildi. Bu performans onu hayatının en önemli kararına zorladı. Almanya A milli takımı kampına davet edildi. Eğer o formayı giyerse bir daha Türkiye için oynayamazdı. Öyle de oldu. Bu stresli süreci şöyle anlatıyor. Gerçek anlamda karar verdiğim zaman Werder Bremen'de oynuyordum. Medya çok üzerime gelmişti. Teknik direktör Löw, Türk kökenleri olmasına rağmen Mesut'un Almanya'yı seçmesinden çok mutluyum. Buzları kıran oyuncu oldu. Bundan sonra başka ülke kökenli futbolcular da milli takımda oynayabilir demişti. Buzları kırmak istemiyordum ki. Almanya ve Türkiye arasında kalmak da istemiyordum. Almanya ve Türkiye tercihinden dolayı uykusuz geceler geçirmedim. Almanya'yı seçtim diye Türkiye'de kötü olmam gerekmiyor. Almanya'yı seçtim diye kalbim Türkiye'de yatmaktan vazgeçmiyor demişti. Mesut Özil Almanya milli takımıyla sahneye çıkmaya başladı. Önündeki en büyük turnuva 2010 Dünya Kupası'ydı. Bu turnuvada Alman milli takımının adeta beyni olmuştu ve onun da büyük katkılarıyla Almanya turnuvayı 3. bitirmişti. Yaşadığı bu stresli zamanların ardından talihi dönmeye başladı. Bu büyük turnuvadan hemen sonra Jose Mourinho tarafından büyük bir ısrarla 18 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid günleri onun en büyük özelliği olan gol paslarını daha da ön plana çıkarmıştı. Çünkü önünde Cristiano Ronaldo vardı ve muhteşem bir uyum yakalamışlardı. Bu harika ikili o dönemlere adeta damga vurmuştu. Hatta Mesut Özil'in Arsenal'e transferine en büyük tepkiyi gösterenlerden biri de yine Cristiano Ronaldo olmuştu. Bu transfer hakkında şunları söylemiştim. Özil'in satışı benim için çok kötü bir haber. O, benim gol öncesindeki hareketlerimi en iyi bilen oyuncuydu. Özil'in takımdan ayrılmasına kızdım. Hala bu olayın şokunun etkisi altındayım. Hiç şüphesiz onu çok özleyeceğim. O dönem İngiltere'de büyük bir çıkış yakalayan Gareth Bale, dünya futbol tarihinde bir rekora imza atarak 100 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olmuştu. Bu transfer Mesut'un forma şansı bulmasını zora sokmuştu. Zaten bu transferden çok daha önceleri de Arsenal'le, Arsene Wenger ile flört halinde olan Mesut, Real Madrid için rekor bir satış bedeliyle 47 milyon euro karşılığında ada temsilcisinin yolunu tutmuştu. Böylelikle geçirdiği 3 sezonda 159 maçta 27 gol, 80 asist yapan Mesut Özil, kariyerinin ilk şampiyonluğunda burada yaşayarak Madrid kariyerini noktaladı. Premier Lig transferi
Mesut Özil için artık bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağının işareti gibiydi. Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'de onun için işler çok iyi gidiyordu. Buradaki ilk 5 senesinde ilk 11'de 187 maça çıkmış, 37 gol ve 65 asist yaparak 102 gole direkt katkıda bulunmuştu. 2014, 2015 ve 2017 yıllarında ise Arsenal'le İngiliz Kupası'nı kaldırmaya başarmıştı. Bu zaman diliminde en büyük başarısı ise Alman milli takımıyla 2014 yılında Dünya Kupası şampiyonu olmalarıydı. Arsene Wenger'in emekli olmasının ardından Unai Emery ile anlaşan Arsenal'de gerçek anlamda Mesut Özil krizi başlamıştı. Unai Emery sisteminde Mesut'a bir türlü yer bulamıyordu. Oynadığı zamanlarda da bu sistemde fark yaratmaktan çok uzaktaydı. Sonrasında Arsenal taraftarlarıyla arası açıldı. İlk 11'de çok süre bulamayan Mesut Özil'in aldığı yıllık ücret konuşulmaya başladı. Ve Arsenal'de başarısız bir bölüm geçiren Unai Emery ile yollar ayrılana kadar da konuşulmaya devam etti. Artık Mesut Özil saha içinde yaptıklarıyla değil, saha dışında konuştuklarıyla, anlattıklarıyla gündemdeydi. 2018 yılının yaz aylarında 29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi ve şu cümlelerle milli takımı bıraktığını açıkladı. Almanya'ya vergi ödememe, Alman okullarına bağışlarda bulunmama ve Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanmama rağmen hala topluma kabul edilmedim. Çünkü onların gözünde hala göçmenim. Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Podolski ve Klose hiçbir zaman Polonyalı Alman olarak görülmedi. Ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türk ve Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermeleri artık bardağı taşıran son damla oldu. Mesut Özil, ulusal basında büyük yankı uyandıran bu açıklamalardan tam bir sene sonra bu sefer sosyal medya hesabından paylaştığı Uygur Türklerine yapılan işkencelerle alakalı Çinlileri eleştiren paylaşımında yine dünya gündeminde kendisine yer bulmuştu. Arsenal ise Mesut'un bu paylaşımıyla alakalı bizim görüşümüzü yansıtmıyor şeklinde karşı bir açıklama bile yayınlamıştı. Daha sonraları bir dönem beraber topladıkları Mikel Arteta, Arsenal'in yeni teknik direktörü olmuştu. Ama Mesut krizi Arteta döneminde de bir çığ gibi büyüyerek devam etti. Kendisine ilk 11'de düzenli olarak yer bulamayan Mesut Özil, saha dışındaki bu olayların da etkisiyle kadro dışı bırakıldı. O dönem kadro dışı bırakılmasıyla ilgili Arteta şunları söylemişti. Mesut Özil'in konusu hakkında söyleyebileceğim tek şey kararın tamamen futbol ile alakalı olduğu. Ben takımım adına en iyi Mesut'u görmek isterdim ancak o buna bazen yaklaşsa da başaramadı. Vicdanım rahat çünkü ona adil davrandım. Kariyeri başarılarla dolu, söyledikleri ve yaptıklarıyla her zaman gündemde olmaya başarmış bir dünya markası olan Mesut Özil şimdi de Türkiye'ye dönüyor. Fenerbahçe transferi artık an meselesi ve daha şimdiden son 3-4 günde onun isminden başka bir şey konuşulmuyor. Öneri dünyası olarak bizim de bu transfer hakkında naçizane görüşümüz, Mesut ister Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşasın, ister yaşamasın. Gerçek anlamda büyük bir transfer başarısı. Bugün 4 büyüklerin sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını topladığınızda Mesut Özil'in takipçi sayısına ulaşmıyor. Daha gelmeden onun hakkında bu kadar konuşuyorsak, geldiğinde neler konuşacağız, forma giymeye başlayınca neler söyleyeceğiz gerçekten heyecan verici. Sözün kısası, Mesut Özil Türk futbolu için her anlamda bir milat olacak. Böyle büyük bir markayı ligimize kazandırdıkları için Fenerbahçe yönetimini kutluyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.